Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere orkideleri %100 çiçek açtıracak 3 metot göstereceğim. Birinci metotta orkide yapraklarını sonbaharda nasıl temizleyebiliriz bunu göstereceğim. Bunun için ihtiyacım olan bir kase su, 50 milim kadar su var ve bir limon. Hemen bir çay kaşığı dolusu kadar limonu sıkıyorum ve bunu suyun içerisine boşaltacağım. Üzerine nem yağı kullanacağım. Ben sonbahar ve ilkbaharda yaprak temizliğinde nem yağı kullanıyorum. Hem böcekleri uzaklaştırıyor hem de yaprağa canlılık veriyor. Yine bir çay kaşığı kadar nem yağını bu su ile karıştırdım. Suyum hazır. Şimdi birinci metoda geçiyoruz. Sonbahara girerken yazın orkidelerimizin artık çiçeklenmesi yavaş yavaş durmuştur ve çiçekler solmaya, yapraklar sararmaya başlamıştır. Böyle bir durumda orkidelerinizin yeniden çiçek çıkarabilmesi için yeni bir bakım yapmanız gerekiyor. Sonbaharda ilk yapılacak olan bakım özellikle çiçekleri solan orkideleriniz varsa bunların solan çiçek dallarını kesmeniz ve doğru budama yapmanız. Önce çubuklarını çıkardım ve şimdi bakın tamamen sararan dalları kökten kesiyorum. Orkidemiz tekrardan çiçek dalı çıkaracaktır. Eğer orkidenin çiçek dalı tamamen sararmadıysa tamamen kesmiyoruz. Sadece sararmanın durduğu yerden itibaren bakın kesiyoruz. Çünkü üzerindeki boğumlardan yeniden çiçek dalı çıkaracaktır. Ve gördüğünüz üzere alt yapraklar yaşlandığı için artık sararmaya başlar. Bu gayet normaldir. Böyle bir durumda alt yapraklarda sararan yaprakları çıkarıyoruz. Orkideniz zaten yeni yapraklar çıkarmaya devam edecektir. Şimdi ikinci püf nokta hazırlamış olduğumuz limonlu ve nem karışımlı su ile yaprak bakımı. Orkidelerinizin eğer çiçek dalı çıkarmasını istiyorsanız sağlıklı yapraklara sahip olmak zorunda. Bunun için sonbaharda mutlaka budama yaptığınız orkidelerinizin yapraklarını hem üstten hem de alttan silerek bir böceklenme ya da herhangi bir bit gibi problemler varsa bunları önlemek ve temizlemek için bu yaprak bakımını yapıyoruz. Bu yaprak bakımını haftada bir kere yapabilirsiniz. Aynı zamanda içerisindeki nem yağı sayesinde böcekler de orkidenizden uzaklaşacaktır ve yapraklar daha parlak ve canlı gözükecektir. Bu işlemi tüm yapraklara uyguluyorum. Orkidemin yaprak bakımını yaptım. Gördüğünüz üzere daha canlı ve daha sağlıklı. Bakın yeni çıkan yaprak daha açık renkli ve diğer yapraklar daha koyu renkli. Şimdi ikinci orkidemi de aynı işlemi uygulayacağım. Bakın bu orkidede de aynı şekilde artık çiçekleri solmuş ve yapraklarından bazıları sararmaya başlamış. Böyle bir durumda hemen orkidemize sonbahara girerken bir bakım yapmış olacağız. Bu şekilde orkidenizin çiçek dalı sarardıysa bakın sararmanın bittiği yerden itibaren kesiyorum. Sararmanın nedeni genelde geç yapılan budamadır ya da kendiliğinden bazen sararabilir. Böyle bir durumda yine budama işlemini yapıyoruz.
En alt yaprakta bu şekilde sararma varsa bu yaprakları da mutlaka kesin. Çünkü orkidenin gücünü almasına sebep olur. Zaten orkide bakın yeni yapraklar çıkarıyor. Sonbahar ayı orkideler için hem yeni yaprak hem yeni çiçek dalı çıkarma dönemidir. Bu yüzden mutlaka budama hem yapraktan hem de çiçek dalından yapılması gerekiyor. Evet, budama işlemlerini yaptım. Gördüğünüz üzere gayet sağlıklı. Bunu yeni yaprak çıkarmasından ve kök uçlarının bu şekilde aktif olmasından anlayabiliriz. Bu orkidenizin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Bu orkidemizin şimdi yaprak bakımını yapacağız. Diğer orkideyi de uyguladığım bakımın aynısını yapacağım. Hem yaprakları üstten hem de alttan silmiş olacağım. Yapraklarını sildim ve şu anda daha parlak ve daha sağlıklı. Şimdi bütün bu işlemleri orkidelerim yaptıktan sonra sizler için en önemli 3. püf noktaya geçiyorum. 3. püf nokta özellikle ilkbahar ya da sonbahar ayında mevsim geçişini fark etmeyen orkidelerin yeniden çiçek dalı çıkarabilmesi için hava değişimi yapmanız gerekiyor. Hava değişimi bir orkideye 4 gece ve 5 gün boyunca uygulanır. Özellikle hava sıcaklığının gece 15 ile 20 derece olduğu gecelerde orkidenizi 5 gün ve 4 gece dışarıda bırakmanız gerekiyor. Ben bu işlemi her sonbahar ayında yapıyorum. Böylelikle orkidelerim 2 hafta içerisinde yeni çiçek dalı çıkarmaya başlıyor. İsterseniz bunu bir balkonda ya da bahçede de uygulayabilirsiniz. Bu işlem orkidenizin özellikle yaz ayından çıktıktan sonra hava değişimini fark etmeyen ve bir türlü çiçek açmayan orkideler için çok etkili bir yöntemdir. 4 gece dışarıda beklettiğimiz orkideleri artık eve alıyoruz. 4. püf nokta: tüm bu aşamaları uyguladıktan sonra orkidelerinize muhakkak ayda bir sıvı bitki besinleri vermelisiniz. Ben sıvı bitki besinlerini kendim evde hazırlıyorum. Bugün hazırlayacağım sıvı bitki besinini de yine sizlere göstereceğim. Özellikle orkidelerinizin birden fazla yaprak ve çiçek çıkarabilmesi için bir sıvı bitki besini hazırlayacağım. Bunun için pirinç kullanacağım. Pirinç, orkide bakımında sıvı bitki besini olarak kullanabileceğiniz en iyi gübrelerden. Pirinci kolaylıkla robottan geçirebilmek için biraz ocakta kavuracağım. Bu işlem özellikle pirincin hızlı bir şekilde robottan geçmesine yardımcı olur ve bu gübreyi aylarca kullanabilirsiniz. Çok fazla değil, sadece 2 dakika kavurun ve bir tabağın içerisine koyun. Daha sonra soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra bunu robottan çekip toz haline getireceğim. Soğuyan pirinci robotun içerisine koyup
bunu toz haline getireceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve bol bol yorumlar yaparak yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Pirinci toz haline getirdim. Şimdi bunu bir küçük şişenin içerisine koyuyorum. Bu gübreyi aylarca saklayabilirsiniz ve orkidenin gübre ihtiyacına göre bunu çıkararak kullanabilirsiniz. Özellikle toz hale getirmemizin nedeni aylarca bu gübreyi kullanabilmek. Gübreyi orkidelerde kullanabilmek için sıvı gübre haline getireceğim. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu pirinç tozu koyuyorum. Sizler evdeki çiçeklerinize göre bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Üzerine kaynar su koyuyorum. Toplamda 500 mililitre kaynar su koydum. Biraz bu şekilde karıştırıyorum ve bu gübrenin soğumasını bekleyeceğiz. Suyum yeterince soğudu. Üzerine arıtma suyu koyuyorum. Toplamda 1 litreye tamamlıyorum. 500 mililitre pirinç suyu, 500 mililitre de arıtma suyu koydum. Biraz karıştırıyorum. İçerisinde posası olduğu için bunu mutlaka süzmemiz gerekiyor. Süzdükten sonra bu şekilde bir posası var ve tekrardan tabağımı yıkayıp aynı tabağın içerisine pirinç suyunu koyuyorum. Kesinlikle posasıyla birlikte vermeyin. Eğer orkideleriniz hiçbir şekilde çiçek açmıyorsa sonbaharda mutlaka bu pirinç suyundan vermenizi tavsiye ederim. Her bir saksı için 8 yemek kaşığı kadar vermeniz yeterli. Bu gübreyi 20 günde bir orkidelerinize sıvı bitki besini olarak verebilirsiniz. Böylelikle orkideleriniz hızlı bir şekilde çiçek açacaktır. Sizlerle bu yapmış olduğum bakım sonrasında orkidelerimin nasıl yeniden çiçek dalı çıkardığını paylaşacağım. Öncesinde videomu buraya kadar İzlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda beni hangi ülkelerden takip ediyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Orkidelerimin 20 gün sonrası gelişimlerini ve aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaştım. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.